Değerli arkadaşlar, Ukrayna Savaşı'nın Kursk cephesinde yani Rusya toprakları üzerindeki cephede neler oluyor, neler bitiyor dakika dakika takip ediyoruz. En büyük merak geçtiğimiz günlerde bir iki gün önce Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin çıktı dedi ki biz dakika dakika takip ediyoruz oradaki Kuzey Kore askerlerini. Eğitimlerini falan tamamladılar, eğittiler, donattılar, üzerlerine Rus üniforması giydirdiler. Her an saniye var savaşa katılabilirler dedi. Şimdi gelen bilgiler katıldıkları yönünde. Artık fiilen Ukrayna küresel bir savaş olmuştur. Doğrudur bu. Küresel bir savaştır. Ukrayna Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Anatoly Berilevich diyor ki Rusya'nın Kursk cephesine yerleştirdiği 11 bin Kuzey Kore askeri doğrudan savaşa katıldı. Bunlar daha çok genel piyade tugayı düzeninde Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda yaşayan halklara benzerlikleri nedeniyle Rus ordusu üniforması altında ayrılmıyorlar, ayrışılmıyorlar, dikkat çekmiyorlar. Yani tabii Rusya çok büyük bir coğrafya. Uzak doğuya doğru gittiğiniz zaman Slavlarla alakası olmayan Türk, Moğol benzeri halklar var. Kıpçak Türkleri var vesaire. Benzerlik nedeniyle diyor onların Rus mu, Rus vatandaşı mı yoksa Kuzey Kore askeri mi olduğu tam olarak anlaşılmıyor. Aldıkları eğitim Avrupa topraklarında bir harekata katılma düzeyinde değil. Bu nedenle Rus subaylar tarafından uzun bir süredir savaşa hazırlandıklarını izliyoruz diyor. Şimdi Amerikan yönetimi bilgileri sızabiliyor. Ruslar da onlarınkine sızıyor. Doğruya doğru, eğriye doğru. Artık kimsenin pek fazla sırrı da kalmadı. Rus bu yılın 3. çeyreğinde daha yani bu dönemde olağanüstü bir Kuzey Kore vatandaşının Rusya'ya sivil girişine tanık olunmuş kayıtlarda. Ve bunların hepsinin gerekçesinin karşısında eğitim diyor. Yani esasında şöyle bir durum var. Putin ve Kim yani Kuzey Kore diktatörü son ana kadar bu işi iyi saklamışlar. Yani öyle hani trenlere doldur, tanklar, toplarla hayır yok öyle parça parça inmişler adamlar şeye. O yüzden biraz geç fark edilmiş ama tabii Güney Kore istihbaratı çok güçlü. Kuzey Kore'ye karşı. Bakın şu anda Kursk bölgesi dahil yani yakalanırlarsa büyük skandal olacak tabii. Ukrayna coğrafyasında çok sayıda Güney Koreli askeri uzman var. Bunlar hem o dili çok iyi bildikleri için konuşmaları çok iyi hemen ayarlıyorlar ve ona göre yapıyorlar. Güney Kore istihbaratı da zaten oradan aldığı bilgiler çerçevesinde Kuzey Kore askerlerinin ilk günden yüksek kayıp verdiklerini belirtiyor. Çok yüksek bir kayıp çünkü hani geçtiğimiz günlerde Storm Shadow ateşlemişti ya Ukrayna Kursk bölgesine. O doğrudan doğruya Kuzey Kore askerlerinin tam göbeğine inmiş. Ve orada yaklaşık 500-550 askerin tek bir füze darbesiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Özellikle uzun menzilli füzelerin Batılılar tarafından Ukrayna'ya Kuzey Kore askerlerini hedef alması çerçevesinde serbest bırakıldığı belirtiliyor. Pentagon'dan bir açıklama var. En kısa zamanda savaşa katılmaları bekleniyordu. Bu noktadan sonra savaş kabiliyetlerini takibe aldık. Bu harekatta başarıları Rus birlikleriyle tam entegrasyona bağlıdır diyorlar. Esasında Kore Yarımadası içinde bir tür test, bir sınav. Oradaki Kuzey Kore askerlerinin kabiliyetleri veya manevra kimliklerini çok iyi not alarak yarın bir gün Kore Yarımadası'nda doğabilecek bir savaşa hazırlık yapıyorlar. Hoşça kalın.